Selam dostlar, Paris'ten herkese merhaba. Bugün 12 Temmuz Cumartesi, saat şu an 10 civarı filan. Sabah 7 gibi Paris Orly havaalanına. Ay senin motoruna, egzozuna be. Orly havaalanına iniş yaptık. Buradan da kalacağımız bölgeye, yani havaalanından kalacağımız bölgeye geldik. Burası Malakoff. Şehir merkezine ve turistik bölgelere böyle 3 kilometre, 5 kilometre uzaklıkta. Şehrin hafif dışında ama şehirden kopuk olmayan nezih, güzel bir yer. Güvenli bir yer aynı zamanda da. 15. bölgede burası. Ulaşımı da kolay. M14'e binmek zorunda değilsiniz. Yani 15 euro verip şehir merkezine gitmek zorunda değilsiniz. Orly 4'ten T7 tramvayına bindiğinizde Louis Aragon'da iniyorsunuz. Oradan da 118 numaralı otobüse bindiğinizde Malakoff'ta iniyorsunuz. Buna da bir kişi 2 euro. Aldığınız biletin zaten 90 dakika aktarma geçerliliği var. Ben tramvaya bindikten sonra tramvaydan inince direkt otobüste tekrar validate ettim biletimi ve buraya geldim. Turkey. İki tane latte macchiato, bir normal kruvasan, bir çikolatalı kruvasan. Toplam 7,5 euro. Burası Malakoff'ta lokal mahallede bir fırın. Test edelim. Şöyle bandırıyormuşuz. Köpüğü çıkması lazımmış. Yalnız köpüğü çok iyiymiş. Burada buymuş. Muazzam. Çok iyi. Kahvesi de çok güzel. Şimdi az önceki fırından kalktık. Otelimize doğru geçiyoruz. Çantalarımızı biz ilk geldiğimizde lobiye bırakmıştık. Çünkü daha giriş saatimize vardı. 2'den önce almıyorlar. Bir şansımızı deneyeceğiz. Hazırsa o da bir yerleşelim. Ondan sonra tekrar zaten çıkıp bütün sokakları, bütün güzellikleri birlikte keşfedeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Evet dostlar, Eyfel Kulesi'ne geldik. Meşhur Demir Lady'ye geldik. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Bir deneyeceğiz içeri girmeyi bakalım. Girebilirsek eğer size oradan güzel görüntüler vereceğiz. Fransa'da ulusal bayram kutlamaları var. Bastille günü. Onun için burada büyük bir organizasyon yapılıyor. İşte havai fişek gösterileri, konserler, sanatçılar, şarkıcılar, birçok etkinlik olacak. Ayın 13 ile 14 arasında. Sadece burada da olmayacak bu etkinlik. Şanzelize'de belirlenen birkaç nokta daha var. Zafer Takı vesaire. Buralarda da etkinlikler olacak. Devlet büyükleri falan gelecekmiş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim ülkemizde de illaki belli noktalarda vardır da bu kadar değildir ya. Ya şu arkamda gördüğünüz çimdik alanlar var ya. Abi böyle bir rezalet olamaz ya. Çok enteresan bir pislik şeyi var yani. Bu konuda hayal kırıklığına uğradım diye denebilir. Paris'e gelmeyi düşünüyorsanız çok da böyle bu tarihlerde gelmeyin. Daha çok böyle Eylül, Ekim, daha ileriki tarihlerde gelmenizi tavsiye ederim. Büyük ihtimalle kuleye çıkmayız çünkü aşırı bir kalabalık var ama sizlere içeriği göstermek istedim. Yani kuleye çıkmasanız bile bu güvenlik noktalarından geçip kulenin altına içeriye gidebilirsiniz. Onunla ilgili çok da bir problem olmuyor yani. Evet, Eyfel'in içindeyiz şu an. Hatta tam altındayız. Böyle gösterecek olursak. Buraya ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Kuleye çıkmak isterseniz. Şuralarda, şuralarda ve buralarda gördüğünüz gibi yığınla insanların olduğu yerde sıra bekleyip bilet almanız gerekiyor. Fiyatlara bakmadım açıkçası ama 20 euro, 15 euro gibi o civar, o aralıklardaydı ya. Merdivenli ve asansörlü olarak değişiyor fiyatları. Görebilirsem bir yerde size söyleyeceğim. Ha gördüm. 23 euro diyor. 11.60, 5.90. Hatta gideyim göstereyim bir saniye. Evet, bilet fiyatları gördüğünüz gibi. Bir yetişkin 12-24 yaş arası diyor. 4-11 yaş arası, 0-4 yaş arası olarak bilet fiyatları değişik gösteriyor. Asansörlü ve merdivenli olarak. Şimdi alandan çıktık, Eyfel'den. Trocadero tarafına gidecektik ama orası herhalde bu ulusal bayram sebebiyle yolu da kapatmışlar. Şöyle Sen Nehri kıyısına doğru inelim. Akşam üzerine doğru oralar nasıl oluyor? Biraz da orada gezinelim. Duydunuz zilin sesini. Sıradaki durağımız, yani şu an bulunduğumuz yer Sen Nehri. Nehir, çok büyük bir nehir. Bir ucu Fransa'nın kuzeyinde, diğer ucu ise
Manş denizine dökülüyor. 775 kilometre gibi bir uzunluğu var Sen Nehri'nin. Yüzyıllar boyu bu nehir ticaret, ulaşım, bu tarz şeylerde büyük rol oynamış. Fransa'ya büyük katkılar sağlamış. Günümüzde de gördüğünüz üzere şekilada böyle tekneler. Şu karşı tarafı göster. Karşı taraftaki işte büyük tekneler. Bak bir tane geliyor arkadan şu an. Bunun gibi romantik turlar düzenliyorlar. Bir saatlik böyle turlar düzenliyorlar. Günümüzde de Sen Nehri'nin işlevi bu şekilde. Abi adamlar sokağı kapatıp parti yapıyorlar ya. ...12 Temmuz itfaiyeciler günü. Garajı parti alanına dönüştürmüşler. Harika. Cumartesi günü gayet güzel, sessiz, sakin bir yerde. Yani genel olarak burası güzel bir bölge. Dün çünkü böyle bir keşfetme fırsatımız oldu. Düşünürseniz buraları bakabilirsiniz geleceğiniz zaman. Malakov diye geçiyor burası. Birçok ikonik yapıya 1,5, 2, 3, maksimum 5 kilometre uzaklıkta. Şurada da pazar var galiba. Bir şu pazara bakalım ya. Pazar fiyatları ne alemde? Kızarmış tavuk kokuyor. C'est quoi comme poisson? Poisson, c'est Envai çeşit peynir var. Yani kötüden de bulamazsın. 1500'den fazla çeşit peynir olduğu söyleniyor. Çok güzel mezeciler var. Kuzu. 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 Kuzu aynen. Turkish kuzu. Kuzu pirzola 19-20 lira. Birim olarak bakarsanız işte 20. Kuzu. Adama kuzuyu öğret. Müşterilere kuzu satıyor artık. Çok güzel meyveler var ya. Acıyor. Balıklar da var güzel. Çok güzel mezeler var bak. Mezeler evet. Mezelere bayağı önem veriyor bu arkadaşlar. Harikot diyor arkadaş. Şu harikot dediği şey herhalde plaki mi? Arkada var ya. Barbunya plaki. Sarma var evet. Ulan katmer yapıyor burada ya. Evet, pazardan çıktık şimdi. Her şey ortada. Yani adamlar 19 birime pirzola yiyor. Ların hesabını siz yapın. Pazar günü inanılmaz bir hareketlilik var ya. Dün çok sakindi. Evet, Dün gerçekten çok sakin yani cumartesi. Ama pazar gerçekten hareket var. Bonjour. Bonjour. Bu arada şöyle bir şey var, marketler falan çok erken kapanıyor burada. Eğer olur da gelirseniz hani ve uzun kalacaksanız muhakkak odanıza bir şeyler alın. Çünkü yoksa sıkıntı oluyor. Dün akşam bir sıkıntı yaşadık o konuda. Hazır buradayken şu markete de girelim. O zaman bir şeyler alın, hem de market fiyatlarını da görmüş oluruz. Burada da varmış bak şeyler falan. Mesela baget ekmek falan diyor. Kaç para? 0.80. Sandviçler var böyle. 4 on diyor. Peynirli, peynir, domates, tavuklu, hindili. Her türden var. İşte odanızda mikrodalga falan olursa şu tarz şeyler de olabilir. Meyve suları var. 3.70 diyor litrelikler. Makarnalar. Barilla'ya bak. 1.40. Keçi sütü ya. Altılısı 12.5 diyor. San Pellegrino litresi
0.90. Şunu alalım bence. Kolalar ne kadarmış? Burada bunlar 0.95. Ya şeyde Eyfel'in orada bunlar 2.5. Kolalar. Eyfel'in orada 2.5, burada 0.95. Bayağı fark var. Pizzalar. Bence bir tane pizza alalım. Atalım dolaba. Akşam geldiğimizde eğer ki ihtiyaç duyarsak. Ama şurada margarin. En garanti, aynen en garanti. Göster bakayım bunu. Neymiş bu? Aynen. Fiyatı ne? Nerede yazıyor? Küçük koymuşlar galiba onu. Şurada margarita 2,5 yazıyor. 2.5. Tamam alalım onu. Al. Bir tane iced tea alalım ya. Iced tea. Bak şu hepsinin bak. Karışık güzel. Limon, portakal, lime, greyfurt. Şimdi marketten çıktık. Yani bir şey almadık aslında. Çok da öyle bir tane pizza aldık. Bir tane de 1,5 litrelik kola aldık. 3.35 toplam. Şimdi bunları odaya bırakacağız. Ondan sonra istikamet metro istasyonu. Hem de size metroda nasıl biniliyor, o bilet olayları var. Onları göstereyim. Evet, geldik ticket olayına. Ama biz buradan almayacağız. Buradan yükleyeceğiz. Biz dün aldık. İlk bilet aldığınızı göstereyim. Yani ilk geldin buraya bineceksin. Şuraya tıklıyorsunuz. Şöyle ticket. Eğer otobüs, tramvay olarak kullanacaksanız bunu alıyorsunuz. Çünkü ikisini birbirinden ayırmışlar. Metrolar arası sadece aktarım yapabiliyorsun. Tramvayla da otobüs arasında sadece aktarım yapabiliyorsun. Bir bilet. 90 dakikada aktarma süren var. Hani indikten sonra 90 dakika içerisinde kullanmaya devam edebiliyorsun. 2 euro. Buradan alacağın adeti soruyor sana. Buradan seçiyorsun. Bunu sakın 2 olarak seçmeyin. Eğer 2 kişiye alacaksanız ya da 3 kişiye. Çünkü biz şöyle bir şey fark ettik. 2'yi seçtiğimizde kartın bedeliyle birlikte bize burada 28 euro gibi bir tutar çıkardı. Sonra ben bunu teke düşürdüm. Devam dedim. Buradan bir bilet alacaktım, yani bir günlük kullanım için. Bir de tıkladığınızda fiyat bu şekilde oluyor. 4,5. Ama tabii biz şimdi bunu yapmayacağız. Biz zaten aldığımız için sadece o kartın içine bakiye yükleyeceğiz. Yine giriyoruz. Kartı aldığınızda da buradan geliyorsunuz. Kartlar da şu şekilde, göstereyim. Şöyle. Bizim Akbil gibi aynı. Bunları aldığınızda arkasına isminizi yazmanız gerekiyor. Ve fotoğraf bulundurmanız gerekiyor, yoksa cezası varmış. Kartı böyle koyuyoruz buraya normal. Otomatikman zaten açıyor burada. Ticket'tan işte gideceğimiz yöne full fare diyoruz. İşte 0-10 yaş arası daha farklı fiyatlar olabiliyor. Tek alacağız. Şimdilik. Şöyle göstereyim. Alt bir kart dedik. 2,5 euro. Ödemeye tıklıyoruz. Nakit kart fark etmiyor. İstersen ister kart, para, hepsini burada şey yapabiliyorsunuz. Ben buradan hemen şöyle para üstümüz geliyor. Para üstümüzü aldık. Fişimizi aldık. Kartımızı aldık. Bu kadar. Invalides'te şimdi indik. Burada bize en yakın olan yer Napolyon Bonaparte'ın mezarı.
San Luis Katedrali. İçeride aynı zamanda işte Napolyon'un küllerinin olduğu yer. San Luis Katedrali, yani az önce işte içine girip baktığımız katedral Invalides'te yer alıyor. Bir Roma Katolik katedrali kendisi. Burada Fransız ordularına psikoposluk hizmeti veriyormuş. Onun dışında da işte bu bölgedeki ve Paris'teki Fransız gazilerinin rehabilitasyon merkezi gibi hizmetler vermiş yani. 1917. Burası 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalan askeri teçhizatları barındırıyormuş. Toplar, tüfekler, silahlar. Burada bir tanesi seviniyor. Ya zafer kazandığına seviniyor ya da savaşın bittiğine. Araba markaları burada. Renault'u gördük, Citroen'i gördük. Bunların dedeleri hep askermiş. Daha o zamanlardan başlamışlar. Harika. Bu herhalde biraz Vatikan sevdalısı bir adam, hiç anlamadım. Hani çok Vatikan'ı andırıyor her şey burada şu an. Yani onun mezarı. Hatta içeride Aziz Petrus Bazilikası'nın içindeki o Aziz Petrus'un mezarının olduğu çardak, dışındaki çardağın aynısı var. Napolyon döküleri onun içinde. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Concord Meydanı'na doğru gidiyoruz buradan şimdi. Yalnız efsane bir sıcak var. Şu an böyle bu tarz yerlere girince çok güzel esiyor. Belki biraz burada bir serinleyip ondan sonra o tarafa doğru geçeriz. Concord Meydanı'nda görüşürüz. Pont Alexander 3 köprüsündeyiz. Şehrin en şaşalı, en havalı, en abartılı köprüsüymüş burası. Köprüden karşıya geçtiğimiz zaman bizi hemen köprünün çıkışında Grand Palace ve Petit Palace müzeleri karşılıyor. Şanzelize tarafına doğru giderken hemen karşılıklılar. Değerlendirmek isterseniz bunları gelip güzel gezebilirsiniz. Evet, Mongolivar'ı görüyorsunuz şimdi de burada. Heykeli var hemen köprünün sağda. Kendisi biliyorsunuz Ekvator, Venezuela, Peru, Kolombiya çok ülkeyi özgürlüğüne kavuşturan kişidir. Bağımsızlıklarını sağlayan kişidir. Büyük bir lider, siyasetçi, asker. Da Fransa'daki heykeli. Bu sıcakta yapılacak en güzel şey böyle gölgeliklerde serinlemek. İşte az önce bahsettiğim Petit Palace. Bu tarafı da gösterelim. Grand Palace. Bu tarihlerde buralara gelirseniz aklınızda olsun, ayın 14'ünde gelmeyi düşünüyorsanız böyle biraz bir kaos olabiliyor yani bu etkinlik olaylarından dolayı. Zaten yavaş yavaş tüm yolları da artık kapatmaya başladılar. İşte Zafer Takı tam karşıda. Burada görüyorsunuz hazırlanıyor her yer. Concord Meydanı. Sandalyeler koymuşlar, tribünler yapmışlar. Buradan askeri geçit töreni olacak. Yarın. Onun hazırlıkları yapılıyor, devam ediyor. Ve birçok yeri artık yavaş yavaş kapatıyorlar yolları. Bu yanda bunun düğmesi var şurada. Buradan basınca buradan atıyor. Güzel çeşme. Evet, Concord Meydanı'ndayız. Burası Paris'in göbeğinde, Paris'in merkezinde yer alan en büyük meydanlardan bir tanesi. 18. yüzyılda inşa ediliyor bu meydan.
Fransız devrimi sırasında bu meydanda giyotinler kuruluyor ve idamlar gerçekleştiriliyor. Çok sayıda insan burada idam ediliyor. Bunlardan bazıları da, yani önemli olanları da, Kral 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette bu meydanda idam ediliyor. Şu yeşil yapılar, yanlış hatırlamıyorsam eğer, giyotinlerin kurulduğu noktalar galiba. Dikili taşı size yakından göstermek istedim ama maalesef o tarafa giremiyoruz çünkü orası kapalı. Bu taş Mısır valisi tarafından hediye gönderilmiş Paris'e. Paris'in tarihi egzeniyle de aynı yerde bulunuyor. 23 metrelik 222 tonluk bir dikili taş. Aynısı bizim Sultanahmet Meydanı'nda da var. Biliyorsunuz. Onun gibi işte hediye bir anıt. Ve dümdüz karşımızda Tuil Sarayı'nın bir parçası olan Tuil bahçeleri var. Oraya doğru ilerliyoruz. Burası Medici ailesi tarafından yaptırılmış bir bahçe. Belli bir tarihten sonra da, tarihini şu an hatırlayamadım, halka açılmış. Fransız devriminden sonra daha doğrusu halka açılmış. Ziyaret edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu arada şimdi sabahtan beri hani görüyorsunuz yürüyoruz. Yani yürümemiz gerekiyor. Bir şeylere bindikten sonra bu şehrin tarihi dokusunu yakalama ritmini kaybediyorsunuz. Toplu taşımayla çok seyahat etmeyi tavsiye etmiyorum ama sıcağın altında bu şekilde dolaşmayı da tavsiye etmiyorum. O yüzden buralara gelmeyi düşünürseniz ya Şubat'tan sonra Haziran'a kadarki o aralıkta ya da Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim hem daha sakin olur, hem daha güzel, daha keyifli gezersiniz, hem de sıcağın altında gezmek zorunda kalmazsınız. İşte burada böyle güzel oturup dinlenebileceğiniz sandalyeler. Ama demirden, şu an oturamam bunlara, yanıyordur çünkü büyük ihtimalle. Kaçırdın ördeği. Gitti. Her yerde böyle çeşmeler var. Bunları değerlendirin yani. Gidip de suya 3 euro, 5 euro yerine göre paraları vermenize gerek yok. Gayet içilebilir güzel su. Bahçenin içindeki Luna Park alanındayız şu an. Tabii sıcak olmasına rağmen ama yine de iyi kalabalık var. Oyuncak alayım sana. Evet, olabilir. Pokemon'lar. Evet, Pokemon'lar var. Güzel formalar var. Formalar. Forma alayım bir tane. Oyuncak boşver. Boşver oyuncağı. Bir tane forma alayım. Beğen forması var. Ama bunlar ağırdır. Gelmez. Büyük ihtimalle. Formayı deneyeyim mi? Şansımıza. Hangisini alacaksın? Bir kere atıyorsun, alamazsan gidiyor. Bunları almaz ya, çok zor. Bunlar çünkü ağır. Güzel tezgah. Para tuzağı bunlar arkadaşlar, oynamayın. Tavsiye etmiyorum, vermiyor. Uyanıklar o kadar gevşek yapmış ki o ağzı. Yani çok hafif, çok küçük bir şey anca belki kaldırılır. Ya da şansın olacak. Evet, dünyaca ünlü meşhur cadde Şanzelize'deyiz şu an. Tam ortasında gibi bir şeyiz. Yaklaşık burası 2 kilometre uzunluğunda bir cadde. Dünyaca ünlü bir cadde. Burayı dünyaca ünlü cadde kılan şeylerden birisi de dönemin kraliçesi aslında. 16. yüzyılda Marsilya kökenli bir kraliçe, adı yanlış hatırlamıyorsam Marie de Médicis, Tülier bahçelerinin zamanında oraların bataklık ve tarım arazisiymiş. Bu kadın da diyor ki ben buraları güzelleştirmek istiyorum. Buralara diyor güzel bir peyzaj yapalım, ağaçlı yürüyüş yolları yapalım, buraları güzelleştirelim diyor. Ve dediğini yapıyor. O günden sonra da buranın adı kraliçenin yolu olarak kalıyor. Yani aslında Şanzelize Caddesi'nin oluşumunda büyük bir rol oynuyor kendisi. Bildiğiniz soy isminden de anlayacağınız gibi Medici ailesinin bir ferdi. Yani dünyaca ünlü bu caddede Medici ailesinin de yine bir parmağı var. Burada aklınıza gelebilecek dünyaca ünlü bütün markalar hepsi yer alıyor. Tekstilden tutun da restoranlardan,
kafelerden her şey var. Birazdan burada bir yerde bir şeyler yiyeceğiz. Hem de birlikte de görmüş oluruz. Fiyatlar nasıl, nedir, ne değildir. Tam şu arkamda gördüğünüz yer Five Guys. Meşhur, orada yemeğini dövüyorlarmış. Ama biz orada yemeyeceğiz. Daha başka bir yere gideceğiz. Bakalım, belki bir ara orada da yeriz. Onu da çekeriz o zaman. Hamburgerci işte yani. Şimdi biraz gidelim. Hem caddeyi şöyle bir turlayalım. Hem de bir şeyler yiyelim. Sonra Zafertakı istikametinde yolumuza koyulalım. Hadi. Polisler geziyor şu an. Tek tek dükkanlara giriyorlar şu an. Polisler dükkanları kapattırıyorlar yavaş yavaş. Sokaklarda yavaşça kesilmeye başlanacak galiba trafiğe. Buranın önünde ilk kez sıra yok şu an. Burayı bütün videolarda önünde şurada şöyle, şu köşede şöyle sıra olmuş bir şekilde insanları görebilirsiniz. Şu an bomboş gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu ulusal bayram nedeniyle erken kapatmış bazı yerler. Geldiğimiz yer aslında az önce bahsettim, hani yemek yiyeceğiz dediğim yerde burası. Şu an kapalı. Ve buraya da yazmışlar. Pazartesi açacaklar, öğleden sonra açacaklar. İnşallah aç kalmayız. O Five Guys da bu arada kapalıydı. Ya illa ki açık yerler vardır da kötü oldu yani. Orası güzeldi çünkü, güzel bir etçiydi. Bakalım. O zaman şu an doğaçlama bir yerler bakacağız. Ona göre bir yerlerde yiyeceğiz artık. Aç kaldık ya. Her yer kapalı. Bu ulusal bayramın düzenleneceği güzergahtan çıkmamız gerekiyor. Yoksa yemek yiyemeyeceğiz. Yarın öğlene kadar buralar anlaşılan iptal gibi. Hiçbir yer açık değil ya. Herkes pulunu pırtını toplamış, kapatmış. Şu an herkes yani şu an caddede boş boş geziyor. Başka hiçbir şey değil. Boş boş geziyor herkes sadece. Zaten bakınırken biz şimdi Zafertakı'na kadar geldik. Gelmişken buraya da gösterelim istedik. Buradan sonra inşallah bir yerlerde yiyecek bir şeyler buluruz. Zafertakı'nın da çevresi zaten kapatılmış. Buraya kadar gelebiliyoruz. Buradan ileriye gidemiyoruz. Kapatmışlar komple. Terasına da kameralar kurmuşlar. Sorry. Yeah. Şu sağ, şu tarafa çıkmış, gel. Sağ taraftan bakalım, biraz daha içeri giriyor orası. Evet, bu taraftan biraz daha yakınlaşma imkanı var. Biraz daha şimdi yakınına gidiyor. Evet, meşhur Zafertakı'ndayız şimdi de. 1806 yılında başlanmış yapımına. 1836 yılında da tamamlanmış. Yaklaşık bir 30 sene sürmüş yapımı. Tabi burayı yaptıran Napolyon Bonaparte'ın kendisidir. Yapım emrini veren kişi. Demiş ki hani o kadar savaş yaptık, zafer kazandık. Demiş taşlandıralım, hani ölümsüzleştirelim. Ama ne yazık ki tabii kendisi burayı göremiyor. O dönemlerde seferdeyken ölüyor. Kendisine hiçbir zaman burayı görmek kısmet olmuyor açıkçası. Yaklaşık 50 metre yüksekliği var buranın. Üstünde çok güzel bir seyir terası var. Ama maalesef şu an oraya çıkamıyoruz. 12 caddeyi birbirine bağlayan Şanzelize Caddesi'nin tam başlangıç noktası burası. Aynı zamanda adından sıkça söz ettiğimiz meşhur hayranların törenlerinde başlama noktasıdır burası. Altında meçhul asker mezarı bulunur ve sönmeyen bir ateş vardır. İlerleyen günlerde fırsat olursa onları çekerim, onları da gösteririm. Belki de birçoğunuz burayı filmlerde birçok kez gördü. Çünkü filmlerde daha çok burası geçiş sahnesi olarak kullanılan bir yer. Aynı zamanda burayla ilgili şöyle bir bilgi de var. Bu caddede, bu meydanda herhangi bir kazaya karışırsanız, bir trafik kazası yaparsanız sigorta hiçbir şekilde karşılamıyor. Bu da böyle bir bilgi dursun. Bir yerde lazım olur belki. Evet, ikinci günden herkese merhaba. An itibariyle Bastille günü. France is celebrating Bastille Day, the country's biggest national holiday. Tören hızıyla devam ediyor şu an.
burada duracağız. Ondan sonra tekrar yollar açıldığında, barikatlar açıldığında devam edeceğiz. Evet, Orsay Müzesi'ndeyiz şu anda. Sen Nehri'nin sol yakasında bulunan bir Fransız Devlet Müzesi burası. İçerisinde daha çok Fransız sanatına ait heykeller, fotoğraflar, mobilyalar bulunmakta. 1900'lü yıllarda inşa edildi burası. Daha öncesinde de tren garı olarak kullanıldı. Orsay Müzesi hemen Louvre'un karşısında, hızlı bir şekilde hemen karşısındaki köprüden Louvre'a geçebilirsiniz. Hemen şu karşısı Louvre Müzesi. Arkası da hemen gül bahçeleri. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz yerde Fransız kültürünü, Fransız dilini yaşatma enstitüsü. Buraya kapısında da yazıyor. Fransızca bilmeyen, Fransız olmayan giremez. Bunda çok katı var. Burada sadece her şey Fransızca. Notre Dame Katedrali'ne geldik şimdi. İçeri girmeyi deneyeceğiz ama muazzam bir sıra var. Göster bir. Yoldan başlıyor. Dön böyle. Katedralin girişine kadar. Bugün ulusal bayram olduğu için birçok yere giriş ücretsiz. Onun için böyle sıralar var ya da birçok yerde kapalı. Burası Napolyon Bonaparte'ın taç giydiği yer. Fransa'daki tüm yolların başlangıç noktası burası. ...2019'da çıkan büyük yangında biliyorsunuz çatısı ve iki kulesi ağır hasar aldı. Ama bu Notre Dame için bir son olmadı. Aksine yeni bir başlangıç oldu. Paris'in göbeğinde, Sen Nehri'nin kıyısında dimdik ayakta duran gotik mimarinin en önemli eserlerinden birisi Notre Dame Katedrali. Burası sıradan bir katedral değil dostlar. Burası felaketin içinden çıkmış, taştan yazılmış bir şehir. Evet, biraz size katedralden bahsedeyim. Burası Napolyon Bonaparte'ın taç giydiği yer. Aynı zamanda da Hz. İsa'nın kendi tacı gibi kutsal emanetlerin bulunduğu yer. Fransa'daki tüm yolların başlangıç noktası burası. Paris'in göbeğinde, Sen Nehri'nin kıyısında dimdik ayakta duran gotik mimarinin en önemli eserlerinden birisi Notre Dame Katedrali. Yapımına 1163 yılında başlanıp 1345 yılında tamamlanmış. Tam 800 yılı aşkın süredir dimdik ayakta duran bir katedral. 2019'da çıkan büyük yangında biliyorsunuz çatısı ve iki kulesi ağır hasar aldı. Ama bu Notre Dame için bir son olmadı. Aksine yeni bir başlangıç oldu. 2024'te restore edilmiş haliyle tekrar halkın ziyaretine açıldı. Bu restorasyon sürecinde yapımında tam 2000 kişi çalıştı. 2000 zanaatkar ve 700 milyon euroya mal oldu burası. Burası sıradan bir katedral değil dostlar. Burası felaketin içinden çıkmış, taştan yazılmış bir şehir. 19. yüzyılın başlarında Paris şehir planlamacıları burasının bakımsızlığından dolayı yıkılmasını istiyorlar. Tabii dönemin ünlü Fransız yazarı Victor Hugo halkın dikkatini çekebilmek için o meşhur romanını yazıyor. Notre Dame'ın kamburu. Ve tam da istediği gibi oluyor. Halkın dikkatini çekiyor. Notre Dame'ın kamburu eseri kampanyalarda kullanılıyor ve Notre Dame Katedrali kurtarılıyor. Tepesinde görmüş olduğunuz iki kulesinde dünyanın en kaliteli, en iyi çanları var. Emanuel çanı. 1600'lü yıllarda üretilmeye başlanan en büyük çanlar. Yani en kaliteli çanlar kullanılıyor. İçerisinde çok devasa bir ork var. 8000 borusu var ve o meşhur gül pencereleri de aynı zamanda içeride. İçeriye giriş ücretsiz bu arada, yani geldiğinizde buraya muhakkak ziyaret edin.
Evet, Le Marais geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada da güzel bir yere geldik bu arada. Bagetin içine antrikot sandviç yapan bir yer. İyi diyorlar. Biz de deneyelim bakalım iyi mi değil mi? Sizinle paylaşırız. Your number 27. Mersi. Biz klasik olandan söyledik. 2 tane de kola söyledik. Toplam 35 euro. 27. sıradayız. Bekliyoruz. Sıra gelince bakalım nasılmış göreceğiz. Evet, kuzular geldi. Şöyle bir göstereyim. Nasıl bir ürün olduğunu görün geldiğinizde. Bir ısırık alayım. Tadına bakayım, size söyleyeyim. Nasılmış. Affınızla. Çok iyi. Patates de çok iyi, et de çok iyi. Muhakkak gelin ve bunu yiyin. Biz şunu bir yiyelim, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Serinlemesi için insanların aşağılardan böyle su püskürtüyorlar. Oo, çok iyi. Oh, çok güzel temiz ya. Arkamda görmüş olduğunuz bu büyük kilise 1500'lü yıllarda inşa edilmiş. Le Marais bölgesinde gayet görkemli bir kilise. Buraya gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Saint-Eustache galiba adı. Yanlış telaffuz etmiyorsam. Siz yine de bakarsınız. Evet, Le Maris'ten geze geze Louvre'a indik. Burası arka kısmı.
Evet, dünyanın ve Paris'in en büyük ve en önemli müzesi olan Louvre'dayız arkadaşlar şu anda. Bugün burayı ziyaret etmek ücretsiz. Önceden eğer rezervasyon yaptırdıysanız gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Burası biliyorsunuz ki dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir müze. Ama zamanında burayı aslında kale olarak tasarlamışlar, yapmışlar. Bu arada aşırı bir rüzgar var, umarım sesim geliyordur. Kale olarak yapmışlar burayı. Daha sonrasında Kraliyet Sarayı'na dönüştürmüşler. Fransız devriminden sonra da halka açık bir müze haline getirmişler. Louvre'da yaklaşık 32.000 eser sergileniyor aktif bir şekilde. 500.000'e yakın eser de sergilenmeyi bekliyor. Özellikle burada Napolyon Bonaparte'ın savaşlarda kazanıp getirdiği eserler de var. Buraya eğer ziyaret edecekseniz muhakkak öncelikli göreceğiniz eserleri seçin. Çünkü burayı öyle birkaç saatte gezebileceğiniz bir yer değil. Günler, haftalar bile sürebilir burayı gezmeniz. 72.000 metrekare gibi devasa bir alana sahip çünkü burası. Onun için planınızı güzel yapın. Buranın simgesi olan bu dışarıdaki piramit de 1989 yılında inşa edildi. Modern mimarinin en önemli simgelerinden birisi haline geldi. Burası giriş kapısı. Burada çok sıra oluyor. Buraya alternatif yanda metrodan da girişler var. Geldiğinizde aklınızda olsun, oradan hızlıca girebilirsiniz. Havuzun etrafında böyle çayınızı kahvenizi alıp güzel oturup akşam gün batımında keyif yapabilirsiniz. Böyle küçük sandallar var. Bunları yüzdürebilirsiniz burada. Evet, şimdi Zafer Takı'ndan ayrıldık. Trocadero Meydanı'na doğru gidiyoruz. Zafer Takı'na sırtınızı verdiğinizde ikinci sağdaki caddeden girdiğinizde dümdüz aşağı doğru indiğinizde Trocadero'nun oraya inmiş oluyorsunuz. Klaver Caddesi burası. Çok şık, çok güzel restoranlar var bu caddede. Bugün bayağı bir yol kat ettik yine. Yani yürümeden gezilmiyor. Yürümek gerekiyor. Bunlar güzel yorgunluklar oluyor, tatlı yorgunluklar oluyor. Yürüdüğün zaman daha keyifli, daha böyle kaliteli bir şeye vermiş oluyorsun. Onun dışında zaten başka şekilde bunun hani tadını çıkartamazsın. Yürümek lazım. Yürürsek keşfederiz. Evet, Trocadero'ya geldik ama burası inanılmaz bir kalabalık var şu an. Biz burada yayla oturuyorduk. Şu an adım atacak yer yok. Zaten girişte de yani cadde bitmeden önce kontrol noktaları kurmuşlar. İçeri giremiyorsun öyle halduruldur. Polislerin kontrolünden geçiyorsun. Oraları çekemedim. Bayağı bir kalabalıktı. Komple bu bölgeyi araç trafiğine kapatmışlar. Gösterileri zaten en iyi izlenecek noktalardan bir yer olduğu için burası yoğun ilgi görüyor. Şöyle size meydanı bir göstereyim. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Tam şu an gösterdiğim yerdeki alan aslında çimlik bir alandı. Ve tam oranın karşısından işte Eyfel Kulesi muazzam bir görüntüye sahip. İnsanlar bu akşam olacak olan şovları ve gösterileri izlemek için çok erken saatten orayı adeta iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde doldurmuş. Biz Trocadero'dan aşağıya indik, gitmeye çalıştık ama gidemedik. Her yer kapalı, her yerde polis var. Bütün sokaklar, yollar, binlerce insan kaynıyor şu an. Yani sadece bu gösteriler için bu.
Biz sağ salim bir şekilde metro durağına gelebildik ama zor oldu. Bildiğiniz izdiham var şu an burada yani. Her yerden akın akın insanlar bir şekilde otellere, evlerine gitmeye çalışıyor. Yani bütün ülke şu an sokakta diyebiliriz. Gerçekten harbiden bütün ülke, bütün Paris daha doğrusu sokaklarda. Metronun girişinde yığınla kuyruk var. Bakalım metroya gelebildik ama metroya girebilecek miyiz? Bugünü burada bitirelim. Yarın kısmetse görüşürüz. Metro istasyonuna geldik. Buradan yeni rotamıza doğru hareket edeceğiz. Gezmeye devam. Evet, Montmartre'a geldik. Malakoff'tan bindik. Yaklaşık 40 dakikada bir aktarmayla direkt Montmartre'a geldik. Yani 13 numaralı metrodan 12 numaraya aktardık. 2 durak geldikten sonra zaten hemen buraya gelmiş olduk. Metrodan çıkınca hemen tam karşınızda "Seni seviyorum" duvarı sizleri karşılıyor. Burada tamı tamına 300'den fazla dilde tam 1000 kez yazılmış "Seni seviyorum" yazıyor. Bizimki de hemen geldiğinizde ortadaki şu alandan girdiğinizde tam karşınızda sol üstte yazıyor "Seni seviyorum" diye. Evet, Ressamlar Tepesi'ne an itibariyle çıkmış bulunuyoruz. Biz sol tarafından geldik. Yani sağımızda kaldı bizim asıl fünikülerin olduğu taraf. Ressam abilerimiz burada çizimlerini gerçekleştiriyor. Van Gogh'lar, Picasso'lar burada yaşayıp buralarda sanatlarını icra etmişler. Fiyatları da ortalama 50'lerden başlıyor, 100 eurolara kadar gidiyor. Hastaneye girdik. Buradan bir şeyler alıp yiyeceğiz. Abi çok büyük ya. Bunların malzeme güzel ama. Güzel. Zaten bagetleri harika. İçindeki malzeme de kaliteli olunca kötü bir şey yeme gibi bir imkanınız olmuyor yani. Her şey güzel oluyor. Burası çok yaşa. Burası Fransa-Prusya Savaşı'nda ölen 56.000 askerin arasında yapılıyor. Ya çocuklar, Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Dışının bembeyaz olmasının sebeplerinden biri de dışında kullanılan malzeme trananter taşından kaynaklı. Aynı bizim Pamukkale'deki o trananterler gibi. Sürekli yağmur yedikçe kendini yeniliyormuş söylentiye göre. Ve 2006 yılında burası tam 10 milyon turistle Notre Dame Katedrali'nden sonra en çok ziyaret edilen yer olmuş. One statue, one strawberry, one chocolate, one classic. Strawberry. On pistachio, on strawberry. Chocolate,
Klasik. Klasik. Vanilya. Vanilya. Burada füniküler durağı burası işte. Yani şu aşağıdan buraya yürümeye üşenirseniz bu füniküleri kullanabilirsiniz. Evet, Saklıgöl, sakla zamanı görürüz. Saklıgöl Bazilikası'na karşı şu makaronlarımızın bir tadına bakalım nasılmış. Bu neydi? Vanilya. Vanilya. Buraya geldiğimde bir Allah'ın kulu yoktu. Şimdi biz buraya abi şey yaptık ya. Yani benim durduğum yer anlamıyorum. Bir yerde durunca herkes dibime toplanıyor. Niye böyle oluyor? Ha? Neyse. Devam. Çilekli. O kadar yumuşak ki şeyi bile, yapısı bile şey olmuş yani. Çok çabuk kırılıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçinde bildiğin çilek reçeli var. Doğal, organik. Vanilyalı, güzeldi. Yani bunu çok şey yapamadım ya, anlamlandıramadım. Diğerlerinin tadına bak. Çikolatalı. Bak bundan büyük şeyler bekliyoruz. Yani bu güzel olabilir diye düşünüyorum, iyi olabilir. Bu arada genel olarak dokusu, yumuşaklığı, çıtırlığı aynı zamanda böyle ağızda kayboluşu çok iyi. Lezzeti de bence çok güzel ama çilekliyi ben bilmiyorum, bana yani reçel gibi geldi direkt. Bak bu. Bunun içinde harbi çok iyi bir çikolata var. Bu çok iyi ya. Bu güzel. Bunu sevdim. Ve geldik pistachio, fıstıklıya. Ezilmiş ya, düşün bak. Pakette hiçbir şey yapmamıza rağmen çantaya bile koymadık. O kadar narin ki. Aynen. Fıstık severim ha. Fıstığı ben, dondurmayı bile ben fıstıklı yiyorum yani. Fıstık girdiği her yeri güzelleştiriyor. Güzel. Çok iyi. Harika. Buraya gelirseniz muhakkak bu, neydi buranın adı, yırttık şimdi bak. Biscuiteria de Montmartre. Aynen. Buradan muhakkak deneyin. Şimdi makaronlarımızı da yediğimize göre doğaçlama öyle aşağı doğru şimdi buradan sallanacağız. Bakalım hep birlikte göreceğiz neler olacak. Evet, meşhur kabaretteyiz, Moulin Rouge. 19. yüzyılda açılmış dünyadaki ilk kabaret diyebiliriz buraya. Şu an kapalı, akşam açılıyor ve zaten rezervasyonsuz girilmiyor buraya. Biletleri de şurada hemen sağ köşede satış noktası var. Oradan temin edebiliyorsunuz. Ama genellikle zaten dolu olmuş oluyor. Çok önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Tam karşısında Five Guys var. Şanzelize'de de görmüştük. Orada girmedik. Denemedik orada yani, daha doğrusu. Daha sonradan izlemiştik. Şimdi burada karşımıza çıkınca dedik burada bir deneyelim bakalım nasılmış. Klasik burger, cheeseburger bakalım. Buradan teslim alıyorsunuz ürünleriniz olduğunda. Burada nedense böyle bir şey var. Ücretsiz bu fıstıklar. İçeceğimizi alalım. Pasta tutuyor.
Soslarımızı kendimiz alıyoruz. Şöyle. Bittikçe al abi. Herhangi bir sınır yok bizim Türkiye'de. Bakalım övdükleri kadar var mı? Patatesine bakayım hazır açıkken. Normal bir patates. Yani bizim Sarıoğlu büfe bundan daha iyi yapıyor diyebilirim patatesi. Ama hamburgeri iyi gibi duruyor bakalım. Bu arada hamburgerin içinde ne olmasını istiyorsanız sipariş verirken kendiniz seçiyorsunuz. Aslında et dışında bir noktada lezzeti kendiniz belirliyorsunuz burada. Şöyle bir burger var. Bakalım. Güzel, hamburger güzel. Yani eti lezzetli gerçekten. Ben acılı, soğanlı, mustartlı falan böyle karışık tarzda bir şey yaptım. Gayet başarılı eti. Patates falan gayet ama normal yani. Genel olarak güzel diyebiliriz. Hamburgeri güzel. Onun dışında patates gayet standart bana göre. İçecekleri güzel. Envai çeşit içecek var yani. Kolanın bin bir çeşidi var. Vanilyalısı, çileklisi, kirazlısı, nanelisi. İşte diğerlerinin de hani Sprite olsun, Ice Tea olsun. Hepsinin envai çeşidi var ve sınırsız bir şekilde içebiliyorsunuz. Onlardan da biraz denedim böyle. Yani normali dışında vanilyalısı güzellik olanın. Burada her katta hemen hemen aynı markalar var. Yani fiyat olarak zaten dediğim gibi az önce çok da bir şey söylemeye gerek yok. Dışarıya göre 2 kat daha fazla, hatta 3 kat daha fazla her şeyde fiyatlar. Turistik bir nokta olduğu için o yüzden biraz daha fazla her şey burada. Terastayız şimdi. Tabii her yerde olduğu gibi burası da muazzam bir kalabalık. Çok da yaklaşamıyoruz o yüzden kenarlara. Şöyle göstereyim. Ama manzara harika tabii. Akşamları daha güzel olur. Yani görünmeyen yer yok. Buradan şöyle göstereyim size. Notre Dame Katedrali. Louvre'un oradaki dönme dolap hemen gözüküyor. Eyfel zaten. Hemen önümüzde opera binası. Tam ileride Zafer Takı'nın üst kısmı gözüküyor. Ve arkada, arada Montmartre. Her şey ayaklarınızın altında burada yani. Görebiliyorsunuz. Burası da Hüzmün Caddesi'nde bulunan pasaj. Panoramas, tarihi bir pasajdır. İçeride çok güzel şeyler var. Yolunuz buradan geçerse bir uğrayın bakın derim. Burası böyle küçük bir Türk mahallesi gibi. Gördüğünüz Türk dükkanlar var. Kebapçılar falan. Şekilada görüldüğü gibi. Baya Türkler var burada. Mardin kebap filan. Kebapçılar, lahmacuncular. Türk bakkallar var. Türk ürünlerinin satıldığı. Sancak restoran. Çorbacılar, morbacılar baya burası Türk sokağı olmuş yani. Yani bu sokağa gelirseniz aç kalmazsınız. Burada aç kaldık diye falan düşünmeyin. Kebapçısından çorbacısına hepsi var burada. Şu görmüş olduğunuz yol bisiklet yolu ya. Yani ne kadar çok önem veriyorlar bisiklete. Ülkede çılgınlar gibi herkes bisiklet kullanıyor.
Bu yüzden de bisiklet yollarına çok önem veriyorlar. Yani bir araç geçecek genişliğinde bütün yollarda bisiklet yolu var. Martı gibi bisikletler de var burada. Buradakilerin ismi de Lime diye geçiyor. Böyle kiralayıp kullanabiliyorsunuz. Elektrikli. Sonra Dot diye de bir marka var. Ama herkes çılgınlar gibi bisiklet sürüyor yani. Çok güzel. Adamlara özel trafik ışıkları var yani. Bisikletlere özel ışıklar yapmışlar. Yani affedersiniz, boks atsam alıcısı çıkar derler ya. Onun örneği işte. Adam orada dışkı satıyor. Kezek satıyor. İngiliz Saint Nicholas şapeli. Bir şapelin içine giriyorum bakalım. İçeride bir şeyler oluyor galiba. Reisler içeride hain yapıyor. Çok rahatsız etmek istemedim o yüzden. Gelirseniz girin bakın. San Nicolas Şapeli. San Martin bulvarında burası da. İstakoz yemeye geldik. Buranın ıstakoz sandviçi meşhurmuş. Bir deneyelim dedik. Takeaway. One side of the coleslaw. And Mevzu bu. Yani böyle tosta basılan ekmeğin arasına güzel ıstakoz. Bakalım nasılmış. Bayağı lezzetli be. Vallahi yalan yok, gerçekten çok lezzetli. Ne açıdan? Her açıdan. Ekmeği de çok güzel, ıstakoz da çok güzel, sosu da çok güzel. Gayet başarılı. Patenli polisler. Notre Dame'ın hemen karşısında burası. Shakespeare Kitabevi. İçerisi çok antika bir ortam. Girmek istedik ama almadılar. Belli bir saatleri varmış. Genelde de önünde zaten sıra oluyor buranın. Antika kitap merakınız varsa buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Evet, şu anda Paris Latin Mağarası'ndayız. Le Mais'ten doğru aşağı doğru indik. Notre Dame'ın oradan köprüden karşıya geçtik. Dümdüz devam ediyoruz. Pantheon ve Lüksemburg bahçelerine gidiyoruz şimdi. Paris Üniversitesi de Latin Mahallesi'nde bulunuyor. Bayağı devasa büyük bir üniversite. İtalya'dakine benzeyen tarzda bir mimariye sahip burası. Zamanında kilise olarak inşa etmişler ama Fransız devrimi sonrası abinin biri şu egzozunu patlatsın da öyle devam edelim. Patlat patlat. Bir daha. Tamam, bitti. Bitti herhalde. Fransız devrimi sonrasında da önemli Fransız entelektüellerinin gömüldüğü bir anıt mezar haline getirilmiş. Güzel bir yer. Vakit bulursanız Lüksemburg bahçelerine giderken buraya da uğrayın. Dondurma var, milkshake, kahveler var. Soğuk kahve, sıcak kahve. Ablanın işleri var burada, sadece bizle ilgilenecek.
Dolaba bir şeyler diziyor. Can I take your Americano? One cash. Cash. Thank you. Kahvemizi aldık. Şöyle güzel bir yer bulduk, oturalım biraz dedik. Kahvemizi içelim. Hem de şu bahçenin biraz dedik keyfini çıkartalım. Lüksemburg bahçeleri 1612 yılında Medici ailesinin bir ferdi olan Mary de Medici tarafından yaptırılmıştır. Bu bahçe çok çeşitli farklı stillerle tasarlanmış bir bahçe. Çok güzel bir bahçe. Paris halkı işte gezintiye çıkmak istediği zaman bu bahçeye geliyorlar. Dışarıdan gelen işte turistler. Keyifli, akşamları böyle oturabileceğiniz, aynı bizim İstanbul'daki gibi sahillerin kenarına nasıl inip oturuyorsunuz? İnsanlar burada da o şekilde böyle bu sandalyelerde bunlara geliyorlar, oturuyorlar. Çay, kahve, sohbet, muhabbet o şekilde geçiyor. Güzel bir bahçe. Buraya muhakkak gelin ve değerlendirin burayı. Biz şimdi kahvemizi içelim, sonra yine devam ederiz. Evet, saat 9.30. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bekçiler geziyor şu an burada. Ellerinde düdüklerle parkı boşalttırıyorlar. Demek ki sürekli açık olan bir yer değil burası. Belli bir saatten sonra kapatıyorlar parkı ve insanları dışarı çıkartıyorlar. Burası sürekli her an her dakika açık olan bir yer değil. Belli bir saatlerde açılıyor ve belli bir saatten sonra kapatılıyor. Kapıdan girerken biz onu görmedik, dikkat etmedik ama öyleymiş demek ki. Hava aydınlık, saat 9.30, 9.45. 10.30'u buluyor burada havanın kararması. Öyle de bir güzel yanı var. Günü çok verimli kullanabiliyorsunuz. Tam konuşmaya gireceğim böyle. Düdük sesleri, polis kornaları falan. Bir baktım bir konvoy geliyor arkadan. Büyük ihtimalle Macron'du. Akşam yemeğine yetişmeye çalışıyor herhalde. Saat çünkü tam 10 şu an. Biz de Lüksemburg bahçelerinden kalktık. Şimdi dümdüz bahçenin sonundan çıktık. Eyfel'e doğru gidiyoruz. Bu akşamı da Eyfel'in orada bitiririz, güzel böyle bir akşam. Eyfel ışıklandırmasıyla birlikte onu izleyerek bugünü de tamamlarız. Evet, yeni günden herkese merhaba. Malakoff'tayız. Otelden çıktık. Gezimize devam ediyoruz. Bugün de burada çarşamba pazarı var. Her şey var. İçeride yine pazar günkü pazar aktif. Dışarıda da böyle çarşamba pazarı kurmuşlar buraya. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Oradan direkt Versailles Sarayı'na geçeceğiz. Bugün de uzak bir noktada olduğu için önce oradan başlayalım dedik. Bize yakınmış bu arada, uzak değilmiş öyle bir saat falan. Bize buradan trenle Versailles 26 dakika. Metronun dışında şehirler arası trenlerle gidiliyor. Banliyö trenleri. Buradan bindik. Biz aslında buradaydık, yani metronun da bir şeyindeydik. Buradan geri geldik. Trene bindik. Şu an böyle geleceğiz. Şuradan ineceğiz. İstasyondan çıkınca hemen böyle otobüs durakları var istasyonun önünde Versailles'e giden. Otobüs 9 dakika gösteriyor. Yürüyerek de 14 dakika. Biz de dedik ki nasıl olsa yürümeyi seviyoruz. Yürüyelim, hem de geze geze göre göre gitmiş oluruz dedik. Bu şekilde devam ediyoruz. İleride şu çaprazlarda bir yerde kalıyor Versailles. Evet, Avrupa'daki mutlak monarşinin sembolü olan Versailles Sarayı'ndayız. Versailles Sarayı'nın yapımına 14. Louis döneminde başlanmıştır. Güneş Kralı olarak da bilinir aynı zamanda kendisi. Sarayı sadece bir konut olarak değil, aynı zamanda Fransız kraliyetinin gücünü ve ihtişamını göstermek amacıyla kullanılmıştır. Yani Versailles'in da limonunu yemedik demeyiz yani. Mandalina. 300 binden fazla bitki türü varmış burada. Yani dünyanın birçok yerinden bitki getirilmiş. İleride zaten onunla ilgili böyle çevrili bahçeler var. Golf arabalarıyla falan geziyorlar orada. Labirent gibi yapılmış. 77 hektarlık bir alana yayılıyor burası. Varın hesabını siz yapın yani, ne kadar büyük bir yer.
Burası bana şeyi hatırlattı ya. Harry Potter'ın hangi serisindeki filmdi? Böyle bir labirente girip de çıkmaya çalışıyorlar ya, kayboluyorlar labirentin içinde. Labirentte işte bir şeylerle mücadele ediyorlar. Evet. Aynı böyle Ateş Kadehi olabilir. o filmin şeyi hatırlattı bana şu an burası, böyle orası gibi geldi. Biz bahçeye yürümek istemiyoruz, hızlı gezelim diyorsanız da şu an tam karşıdan gelen böyle golf arabaları var. Bunlardan kiralayıp hızlıca bahçeye gezebilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey de var. Sezonda bu şeyler, bahçeler ücretli girişi. Sezon dışında ücretsiz. Aklınızda olsun. Yani Temmuz gibi gelirseniz şu an ücretli. 10 euro verip full olarak bütün bahçeyi gezebiliyorsunuz. Buraya düzgün plan yapıp gelin. Çünkü burayı öyle bir saatte falan, hani gidelim bir saatte gezeriz görürüz falan, o işleri geçin, öyle bir şey yok. Burayı, bahçeyi sadece, bak adam akıllı diyorum, adam akıllı bahçeyi sadece tam bir günde gezersin yaya olarak. Saraya gireceksen, sarayın müze bölümlerini, sarayın içini gezmeye de kalkacaksan zaten tam bir gün buraya ayırman gerekiyor. Çünkü sarayda yarım günden fazla sürecek bir büyüklükte. Onun için buraya geleceğiniz zaman komple gezecekseniz eğer tam bir gününüzü ayırın. Öyle hesap edin yani. Biliyorsunuz 1919 Versay Anlaşması burada imzalandı ve bu sayede Birinci Dünya Savaşı son buldu. Sarayın en önemli ve en gözde bölümlerinden biri olan Aynalı Salon'da bu imzalar atıldı. Eğer sarayı gezmeye gelirseniz zaten o kısımlarını da görürsünüz büyük ihtimalle. Biliyorsunuz o dönemlerde Fransızların böyle bir hijyen problemleri vardı yani. Kocaman saray yaptırmışlar, binlerce oda var içeride ama maalesef tuvalet yok. Söylentiye göre işte asiller, soylular, krallar tuvaletlerini istedikleri her yere yapabiliyorlarmış. Onlar için o zaman normalmiş yani. Kralların tahtının, tacının altına varana kadar oturdukları her yerde her an tuvaletlerini yapabiliyorlarmış. Öyle bir adetleri mi varmış denir, yani öyle bir özgürlüğe mi sahiplermiş. Sırf buranın kötü kokusundan dolayı zaten parfüm bulma olayını hızlandırmışlar. Yani bugün bizlerin üzerine sıktığı parfüm adı verdiğimiz kokular aslında tuvalet kokusu. Evet, şimdi Versay'dan çıkıyoruz. Tekrar aynı trenle şehir merkezine doğru hareket edeceğiz. Evet, Saint-Germain bölgesindeyiz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz kafe Fransız devriminde büyük rol oynamış bir kafe diyebiliriz oraya. Le Procop burası. Buranın önemi şuradan geliyor. Burada çok ünlü insanlar bir arada bulunmuşlar. Benjamin Franklin'ler, Victor Hugo'lar, Balzac'lar, Napolyonlar, daha kimler. Fransız devrimi öncesinde burada toplanıp, burada konuşup, burada beyin fırtınaları yapıyorlarmış. İçeride Napolyon'un şapkası var. Napolyon burada parası olmadığı için, tabii Napolyon olmadan önce yiyor içiyor. Parayı ödeyemeyince de şapkayı rehin bırakıyor. Sonra da gelip almıyor tabii işte. Napolyon da olsa hani para demiş ama gelip yediğinin içtiğinin parasını ödeyip şapkasını rehinden kurtarmamış yani. Bakalım nasılmış. Bizim kış çorbaları gibi ya.
Hani kışın böyle hasta olmamak için yediğimiz çorbalar var ya, aynı onun gibi ya. Evet. Ya bunu yiyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Yani hayatta yiyebileceğim bir şey değil ama. Yani hadi hayırlısı. Bir şey söyleyeyim mi? Basmışlar sarımsağı, maydanozu. Böyle fesleğen. Midye. Bildiğin midye. Ama yavan gitmez yani. Midye gibi bunu mesela yavan yiyemezsin. Ekmek istiyor arkasına. Sen direkt moda girdin yalnız. Şöyle mi? Hah. Güzel, hadi gerçek yorumunu söyle. Yani bir daha yer miyim? Çok zor. Ama kötü değil, yeniyor yani. Bu kuzu bacağı. Izgarada yapılmış kuzu bacağı. Orta pişmiş, güzel. Dana bölgeniyor yazıyordu. Soslu dana eti diyebiliriz bir nevi. Kendilerine özel sosu. Bak bu seninki lokum gibi. Bu biraz daha dişe geliyor ama o önündeki daha güzel lokum gibi. Sostan dolayı. Patatesi standart. Yani standart patates. Genel bir ana yemek tabağı burada. Tatlı olarak ben dondurma söyledim. Çikolatalı, fındıklı değişik. Nasıl yazıyor? Puding kıvamında. Pudingle dondurma arası bir şey. Yani pudingi fırınlamışlar. Koyu böyle biraz daha. Öyle. Tatlısını çok beğenmedim. İyi değil yani, tatlı. Evet, şimdi kalktık restorandan. İsmi Specialties Franchise, yani Fransız lezzetleri. Spesiyel Fransız lezzetleri galiba. Güzel bir yerde. Doğaçlama girdik öyle, hani özellikle gidip de oturmadık. Hemen bu şeyin orada, Notre Dame Katedrali'ne gelmeden önceki köprüden sağa girdiğinizde ilk sağa dönüyorsunuz. Bu ara sokakta bayağı böyle Karaköy'deki Nevizade gibi burası. Bir sürü dükkanlar, restoranlar, publar karşılıklı. Hemen burada. Biz içerideyken bir ara bayağı bir yağmur yağdı. Hava da zaten şu an kapalı. Bakalım devam ederiz, bitirir miyiz? Duruma göre tekrar görüşürüz. Evet, Ünlüler Mezarlığı'na geldik şimdi. Hava biraz yağışlı. Metrodan çıkar çıkmaz hemen solunuza dönün. Giriş kapısı şurada. Burası 16. bölge. Bulunduğumuz bölgeden, Malakoff'tan M13'e binip M2'ye aktarıp direkt buraya geldik. 40 dakika falan sürüyor yaklaşık. Evet, mezarlığa girdik şimdi. Burada birçok ünlü ismin yattığı söyleniyor. Bakalım hangilerini göreceğiz. Girişte bir tabela vardı, orada yazıyordu zaten birçoğunun ismi. Numaralandırmışlar böyle, işte Ada Parsel gibi. Yapılar çok değişik böyle. Yani gece buraya girsen tam böyle Halloween şeyi var, havası var ortamda. Aynı bizdeki gibi ilgisiz, bakımsız kalıp harabeye dönmüş olanlar da var. Ürkütücü olduğu kadar aşırı dinlendirici de bir yer. Çünkü çok sessiz. İnsanlar buralardan böyle yürüyerek bir yerlere gidiyor. Buraların yollarını kullanıyor.
Bazı yerlerde de böyle oturanları gördüm. Normal boş oturuyorlar. Herhalde kafa dinlemeye geliyorlar. Evet, burada ustamızın biri, gördüğünüz üzere eliyle şu anda mezar taşının ismini işliyor. Şu an çok önemli bir yere geldik. Dünyayı yöneten 5 aileden biri olan Rothschild ailesinin, evet, büyüklerinden birinin mezarına geldik şu an. Tam da burası. Burayı çoğu kişi bulamıyormuş. Biz direkt bulduk. Tam arkamda görmüş olduğunuz yer Rothschild'in mezarı. İsim yazmıyor hiçbir şekilde, sadece logosu var. Rothschild de olsan sonunda gelecek olduğun yer burası. Evet, içerisi bu şekilde. Şurada duvarda yazıyor ama çekebilirsem eğer. Sol tarafta Mary de Rothschild 1916-2013. En üstünde de James Allen de Rothschild 1910-1982 yazıyor. Evet. Aslında çok kolay bir noktada burası. Bir sürü girişi var buranın. Burası ana girişlerinden birisi. Girer girmez ilk sağa dönün. Solunuza bakarak gelin. Şu R harfini görmeye çalışın. Direkt yerini bulacaksınız. Evet, ünlü Amerikalı müzisyen James Douglas Morrison, Jim Morrison'ın mezarı da tam olarak burada. Seveni çok olduğu için mezarı hiç boş kalmıyor. Her gün illaki ziyaret ediliyormuş. Bu da enteresanmış. Enteresan. Büyük ihtimalle fotoğrafçı, ünlü bir fotoğrafçı galiba. Şuraya QR kod koymuşlar ama. Yani. Ünlü bir fotoğrafçı galiba. Ya da fotoğrafla ilgili bir şey bulan adam da olabilir, bilmiyorum. Evet, Balzac'da bulduk. Balzac da burada. Ahmet Kaya'nın mezarı da tam olarak burada. Şu sokağa geldiğinizde hemen zaten yolun kenarında, metronun oradaki girişten girdiğinizde, dümdüz yukarı tırmandığınızda sırasıyla bu şekilde gittiğinizde Ahmet Kaya, Balzac, diğerleri gibi gidiyor. Metrodan çıkıp kapıdan girdiğinizde dümdüz bir 10 metre yürüdüğünüzde de Yılmaz Güney'in mezarı da hemen kapının girişinde solda. Evet, şimdi çıktık mezarlıktan. Daha bir sürü burada aslında sanatçılar, ünlüler, siyasetçiler, dönemin ünlü isimleri, çok kişi var yani. Hepsini gezmek imkansız, hepsini bulmak da imkansız. Denk geldikçe bulabildiğimizce baktık. Belli açılış kapanış saatleri var buranın. Gelmek isterseniz ona dikkat edin. Yani bayağı
ünlü isim yatıyor burada. La Fontaine'den tutun, Oscar Pub, Edith Piaf çok var. Gelirseniz hepsini belki görürsünüz, belki göremezsiniz, belki bulamazsınız. Bulması zor çünkü yerlerini bazılarının. Ama hani öyle vaktiniz varsa gelip değerlendirebilirsiniz. Burada duvarda da burada yatanların herhalde isimleri yazıyor. 1914'ten başlıyor galiba. Daha eskileri de var ama A'dan başlıyor burada 1914'ten de. İçeride 1800'lerden falan var. Yani Fransız devriminden kalma içeride generaller, askeri anıtlar, bir sürü öyle şey var yani, mezar var. Neyse devam edelim. Kalabalık gördük burada. Polisler de burada yolları kapatmış. Ya devlet büyüklerinden birileri var ya da bilmiyoruz, göreceğiz ne olduğunu. Birkaç kişiye sordum. Onlar da bilmiyor, kalabalık bekliyor. Haberciler var, biz de bekliyoruz gibisine bir şey söyledi bir iki kişi de. Bakalım. Ya büyük bir olasılıkla devlet büyüklerinden birileri var ya da bir şeyler oluyor, göreceğiz birazdan. Büyük ihtimalle önemli birinin cenaze töreni. Kim olduğunu öğrenemedim ama öğrenirsem yazarım altta bir yere. Yolda bir outlet gördük, girdik. Fiyatlar gayet güzel. Ne alırsan 10, 15, 20 euro gibi bir şey. Güzel kemerler var 15 liraya. Deri ceketler. Bak 50 euroymuş bunlar ama eder. Deri. Aha şapkaya bak. Şapkaların içinde Kemal Atatürk şapkası da var. Ya burası outlet değil galiba ya. Dışarıdan kapıya bakmadım ama ikinci elci galiba burası. Kullanılmış ürün bunlar. Evet bunlar kullanılmış ürünler. Sabahleyin hava kötüydü, ceket aldık. Ne şapka ne gözlük aldık yanımıza. Birden hava düzeldi şimdi. Güneş var. Sıcak da bastı. Kalabalık zaten her zamanki gibi. Evet, Le Antrikot'a geldik. Fazla sıra yok. Birazdan alacaklar bizi herhalde içeri. Direkt buranın kendi formülünden söyledik, yani böyle menüleri var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Şimdi önden böyle bir salata geldi. Cevizli, Sezar soslu. Bakalım onu bir deneyelim nasılmış. Tabaklar ısınıyor orada şimdi. Bu arada salata bildiğiniz bizim göbek salata, mayonezli, cevizli. Yani güzel ama. Büyük bir tepsinin içinde, altında ateş yanıyor. Kafede Paris soslu. Biz orta pişmiş izledik ama çok da böyle tam orta sayılmaz aslında. Biraz daha daha diri yani şey. Bakalım nasıl tadı. Mükemmel ötesi. Çok lezzetli. Çok da yoruma gerek yok. Çok lezzetli. Formülün kişi başı ücreti 26,5 euro şu an. Ama değer. Fazlasıyla değer. Yani samimi olarak söylüyorum. Bugüne kadar şu an Fransa'da, Paris'te yiyip de parasının hakkını bence tam anlamıyla fazlasıyla veren bana göre tek yerdi.
Eyfel Kulesi sadece Paris'in değil, tüm dünyanın önde gelen simgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz yapımı 1889 yılında tamamlandı ve yılda yaklaşık şu an 7 milyondan fazla turist Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor. İlk başlarda burası bir fuar için aslında yapılıyor. Şu altında görmüş olduğunuz alan yani bir fuarın geçiş kapısı için tasarlanıyor. Yapılıp sonra tekrar kaldırılacakmış. Ama daha yapım aşamasındayken bile o kadar çok ziyaretçi çekiyor ki yapım aşamasında çıkan maliyetin üstüne çıkacak kadar gelir elde etmesini sağlıyor. Bu da kafalarda soru işareti bırakıyor tabii hani kalması için sebep doğuruyor daha doğrusu. Eyfel Kulesi'nin 300 metre bir yüksekliği var. Üzerindeki antenlerle beraber tam 330 metre yüksekliğinde. Üzerinde tam 2,5 milyon adet civata var. Ve yani bazı söylentilere göre 7.500 ton, bazı söylentilere göre de 10.500 ton ağırlığında. Gustave Eiffel tabi sadece bunu Paris için yapmamış, fuar için de yapmamış. En üst katındaki gördüğünüz noktayı da kendisine orada böyle özel bir stüdyo tasarlamış. Yani oda stüdyo gibi bir şey yapmış. Orada kendi özel misafirlerini ağırlıyormuş. Bunlardan bir tanesi de mesela Thomas Edison. Kendisini orada ağırlamış. Zaman zaman Eyfel Kulesi'nde bilimsel deneyler de yapılıyormuş bu arada. Birinci katında ya da ikinci katında yanlış hatırlamıyorsam bir dönem orası da postane olarak da kullanılmış. İnsanlar oradan kartpostal gönderiyormuş. Yani aslında birçok şey için Eyfel Kulesi kullanılmış. Gerek savaşlardaki faydasından, iletişim için kullanılan, turistik açıdan. Ama şehir tabii ilk başta burayı kabullenmemiş. Başta dediğim gibi yıkılmasını istemişler. Daha sonra bakmışlar ki ticari açıdan bu bizim güzel bir ekmek teknemiz oldu. Biz buna dokunmayalım demişler. Dokunmamışlar ve şu anda da hala da ekmeğini yemeye devam ediyorlar. 7 yılda bir burayı boyuyorlar. Özel günlerde de özel renklere de boyuyorlar. Mesela Paris Olimpiyatlarında da rengini değiştirdiler. Altın sarısına boyadılar. Daha farklı zamanlarda da farklı renklere boyandığı oluyor. Törenlerde, bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde de yine buralarda kutlamalar yapıyorlar. En son işte geçtiğimiz günlerdeki Bastilya'da muazzam bir havai fişek gösterisi, drone şovları, tam şu görmüş olduğunuz bu alandan şu an su olmayan ve karşıki Eyfel'in altındaki alandan yüzlerce drone vardı. Buralar kapalıydı. Buradan droneları kaldırıp envai çeşit şovlar yaptılar. 60 ton galiba bir boya harcanarak boyanıyor. Şu ana kadar da yaklaşık 19 kere falan boyanmış. İşte akşamları da saat başı, her saat başında böyle ışık gösterileri yapıyorlar. Onun dışında da zaten hava karardıktan sonra hep ışıl ışıl parıldıyor Eyfel Kulesi. Ama Temmuz ayında buralara çok da gelinmez bence ya, tavsiye etmem. Bayağı ana baba günü her yer yani. 2 günde gezemezsin, 3 günde de gezemezsin, 4 günde belki gezersin. Ama tam anlamıyla Paris'i gezmek istiyorsan karış karış, rahat bir şekilde istediğin yerde böyle oturup soluklanayım, çayımı kahvemi içeyim, buradan böyle oturayım, şurayı izleyeyim, nehri izleyeyim, Eyfel'in karşısında işte bu akşam gideyim, 7'de oturayım, 10'a kadar 12'ye kadar Eyfel'in de orada izleyeyim, çimlerin üzerinde yatayım kafasındaysanız en az tam bir hafta yani 6 gece 7 gün burada kalmanız gerekiyor ki her yeri karış karış gezin. İstediğiniz gibi rahat rahat hiçbir yere koşturmadan keyfini çıkartın. Müzeler zaten ayrıca bir zaman. Hani onun için zaten bir hafta rahat 5-6 gün 7 gün kalmanız gerekiyor. Louvre Müzesi'nden tutun da işte Orsay, Versailles Sarayı, yani zaten Versailles Sarayı'na bir gününü ayırman gerekiyor. Komple bahçelerde içeriği gezeceksen Louvre'a keza bir gününü ayırman gerekiyor. Bir sürü müze var. Paris hakkında bir şeyler söyleyecek olursam genel olarak bilmiyorum, sezondan dolayı da olabilir belki, şu an çok aşırı kalabalığından dolayı. Yani bana aşırı wow dedirten bir şey olmadı burada. Çok da öyle bir wow diyeceğim bir şey olmadı. Her milletten insan var. Çok kalabalık. Onun dışında yemekler konusunda birçok yeri deneyimledik. Bazı yerler güzeldi. Bazı yerler standarttı. İyi yanları da var. Kötü yanları da var. Paris pahalı bir şehir bu arada. Buraların birazcık böyle dışına çıkarsanız 2-3 kilometre hem güzel nezih yerler var hem daha uyguna konaklamalar yapabilirsiniz. Kameranın şarjı bitti, kusura bakmayın. Telefonla devam ediyoruz. Batarya da almamıştım yanıma. Yerine göre fiyatlar çok oynuyor. Mesela bu bölgede bir kahve içmeye kalktığında 7 eurolara kadar çıkıyor fiyatlar. Malakoff'ta 2 euro, 1,5 euroya kahve içebiliyorsun. Ve hatta bu bölgelerden işte dediğim gibi hafif dışarı çıktığın zaman 2 eurolara kadar düşüyor fiyatlar. Bu her şeyde böyle bu arada. Yani kahve üzerinden örnek veriyorum. Birçok üründe fiyatlar düşüyor.
Marketlerde bile çok fark ediyor burada. O Franprix'lerde bile, merkezi yerdeki Franprix'lerde örnek veriyorum kola 2,5 euro. Merkezin birazcık böyle dışarısına doğru hafiften, yani çok bile değil ya. Hani böyle 1 kilometre dışına çık, merkezden uzaklaşır uzaklaşmaz 1,5 euroya düşüyor fiyatı. Çok fark ediyor. Yani bazı şeylerde böyle planlamanızı güzel yaparsanız, kısıtlı bir bütçeniz de varsa güzel bir planlamayla üstesinden gelirsiniz bence. Çok da zor değil. Tek başınıza da gelmeye korkmayın. Biz Fransa'ya ilk kez geldim. Bu benim YouTube'a çektiğim ilk video bu arada. Artık hani amatörlüğümüze vereceksiniz. Olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah daha güzellerini de yaparız. Yani tek başınıza da dediğim gibi çift olarak ya da tek başınıza da çıkmaya korkmayın. Zor değil. Metroları geldik burada bir günde çözdük. Yazıyor yani elimizde şu an çeken cihaz, şu telefon olması yeterli. Yani harita elinizde olduğu sürece kaybolmazsınız. Her yeri bulursunuz. İnternetiniz yeter ki sorunsuz olsun. Düzgün, sağlam, güzel bir internet yaptıktan sonra hiçbir şey sizin için engel değil. Her şekilde yolunuzu bulursunuz. Her türlü istediğinizi yaparsınız. O açıdan hani dil bilmiyorum şeyine girmeyin, korkmayın. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bize destek olmayı unutmayın. Günlük ortalama 40.000'e yakın adım atıyoruz. Ve bilmiyorum şu an biraz daha şey olmuş mu da kıpkırmızı pancar gibi. Paris'ten herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.